Bu videoda dolar TL'nin teknik analizini yapacağız. Geçtiğimiz haftalarda dolar TL'de yükselişler yaşandı. Bu yükseliş nereye kadar gider? Bunu inceleyeceğiz. Bunun ihtimallerini inceleyeceğiz. Geri dönüş olur mu? Bir düzeltme hareketi olur mu? Bunları inceleyeceğiz bu videoda. Hafta içinde yayınladığım o kısa videolardan biraz daha farklı, biraz daha uzun bir video olabilir. Ama mümkün olduğu kadar da kısa kesmeye çalışacağım. Ekranda dolar TL'nin haftalık grafiğini görüyorsunuz. Burada yükselen bir trend çizgisi üzerinde hareketimiz devam etti. Yine mavi ile görmüş olduğunuz düşen trend çizgileri var. Bu düşen trend çizgilerinden üstteki düşen trend çizgisi olası bir düşen trend çizgisi. Şu an için teyidi alınmamış henüz. Çünkü bunu ben şuradan geçen bakın 2018 Ağustos ayındaki 6.85'lik zirve ile 2019 Ağustos ayındaki 6.33'lük zirveyi birleştirerek elde ettiğim düşen trend çizgisi ki bu 6 seviyelerinde günlük grafikte görebileceğiniz gibi test edildi. Oralarda bir oyalandı. Daha sonra bunun bir paralelini alıp da o trend çizgisinin yukarı kırılmasıyla burada gördüğünüz düşen trend çizgisinin bir paralelini alıp 7.23'lük seviyeden geçirdiğiniz zaman elde ettiğiniz düşen trend çizgisi üstteki. Bu henüz test edilmedi ikinci kez ve bunun test edilmesi için dolar TL'nin bu ay içerisinde 6.35 civarında yani Mart ayında 6.35-37 civarlarında bir direncinin olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan burada yine dikey çizgileri görüyorsunuz kesikli çizgilerle. Bu Fibonacci zaman dilimi. Burada döngü analizi yapıyoruz açıkçası. 2018 Kasım ayının sonundaki 5.13'lük diple yine 2018 Aralık ayının sonundaki 5.73'lük 74'lük zirveyi birleştirerek elde ettiğimiz yani buradaki aralığın burada geçen zamanın haftalık grafikte Fibonacci sayılarınca döngülerini gösteren dikey çizgileri görüyorsunuz. Ve bu çizgiler gerçekten de daha önceden önemli dip ve zirve seviyelerine işaret etmiş. Yine daha önceki videolardan birisinde 5.80'li seviyelerin dip olabileceğini bu Fibonacci zaman analiziyle, döngü analiziyle tespit etmiştik ve nitekim gerçekten de orası dip seviyeydi. Şimdi ise geçtiğimiz hafta görülmüş olan bu 6.26'lık seviyenin tam da üstünden geçen bir Fibonacci zaman dilimi çizgisi görüyoruz. 13. döngü yani buradaki geçen bir aylık zamanın 13 katı kadar ilerlettiğiniz zaman geçen haftadan geçiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz hafta ve bu hafta belki geçtiğimiz hafta zirveydi ya da bu hafta zirve olabilir. Bakın kesin buna göre yani Fibonacci zaman dilimine göre bu çizgilerin geçtiği yerler dip ya da zirve diyemeyiz, kesin diyemeyiz ama böyle bir ihtimal var. Şimdi bu ihtimalin üzerinden devam edelim. İndikatörlere bakalım haftalık grafikte. İndikatörlerden stokastik RSI'ye dikkat. Haftalık grafikte stokastik RSI bir hafta oldu. Yani geçtiğimiz hafta 100 seviyesine gelmiş durumda. Diğer taraftan RSI'nin da 70'in üzerine çıktığını görüyoruz. 72.05 seviyesine çıktığını görüyoruz. Tabii bu seviyelerin aşılması durumunda 72'nin daha doğrusu 70'in üzerinde kalması durumunda haftalık grafikte RSI'nin bir sonraki hedefinin daha önce görülmüş olan dip ve zirveler yani onu da şöyle belirleyebiliriz. 75 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Tabii 75'in de aşılması söz konusu olursa haftalık grafikte RSI açısından yükseliş daha da sertleşebilir. Ancak günlük grafikte daha ilginç bir durum var bence. Günlük grafikte de bakın şurada görmüş olduğunuz yükselen kanalın üst çizgisiz seviyelerinde direncimizin olduğunu paylaşmıştım geçtiğimiz haftaki videolarda ve bu seviyenin de 6.25-27 seviyeleri olduğunu ifade etmiştim. Tam olarak yaklaşık daha doğrusu 6.26 seviyeleri görülerek bu üst çizgisi hemen hemen test edilmiş durumda. Tabii burada önemli olan nokta stokastik RSI. Stokastik RSI'ye baktığınız zaman günlerdir 100 seviyesinde sabitleyerek devam ettiğini görüyoruz değerinin. Dolayısıyla bu 100'ün üzerinde başka değer alamaz arkadaşlar. Yani stokastik RSI'de bir düzeltme her an gelebilir.
Bu tabii ki fiyatlarda sert bir düşüşe sebep olacaktır diye bir sonuç çıkmasın illaki. Yani bunun olma olasılığı yüksektir. Yani fiyatlarda bir düzeltme hareketi burada görmüş olduğunuz kırmızı ile gözüken yükselen trend çizgisine doğru ki bunun da destek sağlayacağı seviye 6 onlu seviyeler. Bu seviyelere doğru bir geri çekilme düzeltme hareketi gelirse eğer o zaman stokastik RSI'da aşağı yönde bir hareket yapabilir ve tekrar yeni bir yükseliş için alan kazanmış olur. Diğer taraftan günlük grafikte burada gördüğünüz RSI üzerindeki yatay çizgiler RSI'nin direnç çizgileri. Bunlar daha önceden bir kez ya da iki kez görülmüş seviyeler. Bakın şu 84 seviyesinin aşılmasıyla RSI'da günlük grafikte hedefin bir sonraki görülmüş olan zirve seviyesi olan 89 seviyesinde olduğunu görüyoruz ama Cuma günkü kapanışta zaten 88.22 seviyesine gelmiş durumda RSI. Dolar TL'nin grafiğine, günlük grafiğindeki tarihsel olarak tüm verilerine baktığınız zaman bugüne kadar görmüş olduğu RSI'nin en yüksek değeri 90 seviyelerinde. Bunun üzerine hiçbir zaman çıkmamış. O 2018 kur şokunun yaşandığı zaman 90.20'yi görmüş. Dolayısıyla bu RSI açısından değerlendirdiğimiz zaman önemli dirençlere yaklaşmış durumdayız. Stokastik RSI ile birlikte düşündüğümüz zaman da RSI'de bir düzeltmenin gelme ihtimali yüksektir. Diğer taraftan burada görmüş olduğunuz kanal hareketinin üst çizgi seviyelerine yaklaştığı için de bir düzeltme hareketinin gelme ihtimali vardır. Bunları değerlendirdiğimiz zaman burada görmüş olduğunuz kırmızı yükselen trend çizgisine doğru bir düzeltme hareketi çok kısa vadede gelme ihtimali vardır. Dediğim gibi 6-10 seviyeleri gelirse bu noktada bu seviyenin aşağıya kırılıp kırılmayacağını takip etmek gerekir. Eğer 6.27-28 bu seviyenin üzerine aşılırsa o zaman hedefimiz 6.35 gibi gözüküyor. Bu yukarıdan geçen düşen trend çizgisinin göstereceği direnç seviyesi olması açısından. Diğer taraftan trend analizi açısından değerlendirdiğimiz zaman da dolar TL'de bakın şuradaki dipleri değerlendirdiğimiz zaman, ana dipleri değerlendirdiğimiz zaman yükselen trendin devam ettiğini görüyoruz. Dipler ve zirveler eğer yükseliyorsa yükseliş trendi devam ediyordur. Bu yükselen trendin özelliklerinden birisidir arkadaşlar. Tabi 6.33 seviyesi çok düşük işlem hacmiyle görülmüş olsa da bu seviye görüldü. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde eğer 6.27-28 seviyesi aşılacak olursa 6.33 seviyesindeki direnci de takip etmekte fayda var. Yani 6.30-33 aralığı ve 6.35 bu aralıklar oldukça kritik diyebilirim. Eğer 6.33 vesaire bu seviyeler 35 seviyeleri daha doğrusu aşılacak olursa yükseliş daha da sertleşebilir. Ancak söylediğim gibi bir düzeltme hareketinin gelme ihtimali sanki daha fazla. Böyle bir düzeltme hareketi gelse bile kısa vadedeki diplerin ve zirvelerin yükseliyor olması açısından değerlendirdiğimiz zaman yükselen trendin devam ettiğini söyleyeceğiz. Yani burada bakın şu 5.83'lük seviyenin altına inilmediği sürece yükselen trendin devamını söyleyeceğiz. Dolayısıyla dolar TL'yi bu şekilde değerlendirebiliriz önümüzdeki kısa orta vade için. Çok kısa bir şekilde 4 saatlik grafiğe de bir bakalım. Daha kısa vadeli direnç, destek dirençlerimizi belirlemek adına. Burada görmüş olduğunuz yükselen kırmızı yükselen trend çizgisini takip edeceğiz. Dediğim gibi 6-10-11 aralığında destek verebilir. Tabii daha kısa vadede şöyle bir yükselen trend çizgimiz var. Bu yükselen trend çizgisinin de bize destek göstereceği seviye 4 saatlikler açısından değerlendirdiğimiz zaman 6.20 seviyesidir. Özetle 6.20'nin altında kapanışların gelmesi durumunda yatay destek seviyesi olan 6.16 seviyesi destek olarak test edilebilir. Bunun da altına sarkılacak olursa o zaman burada görmüş olduğunuz kırmızı yükselen trend çizgisinin
6, 10, 11 aralığında test edilmesi söz konusu olabilir. Stokastik RSI'ye baktığımızda 4 saatlikte satış sinyali üretiyor. RSI'nin 4 saatliklerde yönünü aşağı çevirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunlar da kısa vadede olası bir düzeltme hareketini destekler nitelikte. Söyleyeceklerim dolar TL ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Yayınlamış olduğum bu videoların faydalı olduğuna inanıyorsanız kanalıma abone olmayı, bu videoları beğenip paylaşmayı, Twitter'da, Trading'de bu videoları paylaşmayı unutmayın lütfen. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz yorumlarınızla da. Diğer taraftan Mart ayının sonunda İstanbul'da teknik analiz eğitimi yapacağım. Temel ve orta düzey bir teknik analiz eğitimi diye planlıyorum. Bunun duyurusunu da pazartesi ya da en geç salı günü yapmış olacağım. Bu eğitimle ilgili, teknik analiz eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için de bu videonun açıklamasında yer alan e-mail adresleri ya da iletişim yollarıyla bana ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.